Merhaba arkadaşlar, Gizemli Örgüler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tekrardan bir sit tarifi paylaşacağım. Ama bu sefer tel koyacağız arkadaşlar bu iç kısmına. Ben o tarifi paylaşmamıştım daha önce. Şimdi paylaşacağım sizinle tekrardan. Onun da yapımını göstereceğim. Bunlar telsiz olan arkadaşlar. Bu da buruk. Bunun da detaylı tarifi YouTube kanalımda mevcut şu anda. Bir tık daha farklı bir tonla çalışacağım şimdi. Ve bunları dikişle değil yapıştırarak göstereceğim size. Hazırsanız malzemelerimize geçelim. Şöyle bir ip kullanıyorum. Cotton Gold. Alize'nin. Renk kodunu söyleyeyim hemen. Acı kahve arkadaşlar. 690 renk kodumuz. Şu şekilde Alize Cotton Gold. Şöyle Alize'nin Baby Best'lerinden bir ipim var benim. Rengini çok beğendiğim bir ip. Elimde de vardı. Şöyle 5 kahve diye düşünüyorum ben. Renk kodu 256 arkadaşlar. Lotu da burada. Ekran resmini alabilirsiniz. Devam edelim. Şöyle bir ipimiz var. Beyaz. Bu da Nakon'un Cotton Gold'larından arkadaşlar. Cotton Luxe'lerinden pardon. Şu şekilde etiketi var. Renk kodunu da şuradan göstereyim size. 97 660 569 arkadaşlar. Şimdi şöyle şunları kenara alacağım. Lazım olduğunda kullanırız. Şuraya sepetimize koyalım. Şöyle tığımdan da bahsedeyim birazcık. 2,5 milim tığ kullandım ben. Bir tık sık olmasını istiyorum çünkü elyaflar çıkar. O yüzden 2,5 milim tığ örüyorum. Bir tane ilmek belirleyicim. Bir tane iğnem var. Bu da belki bacaklarına dikebilirim. Bilmiyorum. Benim için sağlamlık da birazcık ön planda ama karar da veremiyorum. Şöyle göz kullanacağım arkadaşlar. 6 milim büyüklüğünde göz kullanıyorum ben. Şunu kullanacağım. 6 milim. Şunlar 5. 6 milim olan da bu. Vidalı göz arkadaşlar. Bir tane de makasımız var. Ve bir tane şöyle tel kullanacağım. Bakın. Bunu elektrik kablosu satan yerlerden bulabilirsiniz. Nalburlardan. Bu 1 milimlik olarak geçiyor. Böyle bir elektrik teli arkadaşlar. Çok değil, 25 santim falan olsa, 30 santim olsa yeterli olacaktır. Şu yaptığınız boyun kısmının uzunluğuna göre değişecektir bu ürün. Mesela ben bunun boynunu bir tık daha uzun, burukun boynunu bir tık daha kısa yaptım. Bu tarifte de boyun kısımlarını bir tık daha kısa tutacağım. Çünkü yani benim düşüncem, mesela şunun boynunu göstereyim size, ölçüsünü vereyim. Arkadaşlar bunun boynu 23 santimmiş mesela. İçine de biraz gireceği için şöyle hem kafasına girecek hem ona girecek. Buna kullanmış olsaydım 27 santimlik bir şey kullanacaktım. Tel kullanacaktım. Ama ben şimdi bir tık daha kısa yapacağım. 24-23 santimlik bir tel yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ona göre alırsınız. Genelde 30 santimlik almanız yeterli olacaktır. Sizi kurtarır. Hazırsanız başlayalım. Ben şöyle birkaç parçayı hazırladım. Duruyorlar. Bir de silikon tabancası kullanacağım arkadaşlar. Yapıştırmak isteyenler için, ama dikiş yapmak isteyen olursa şunların hepsini dikişle yapmıştım. Yani bunun videosunu açıp bakıp nasıl yaptığımı öğrenebilirsiniz. Bir de şuradaki ağız kısmı için siyah bir ip kullanacağım. Herhangi bir ipiniz varsa olur arkadaşlar. Hazırsanız yapımına da geçelim. Şimdi öncelikle gövdesinden başlayacağım. Sonra şu parçalar, örmüş olduğum parçalar var. Bunların da detaylı tariflerini sizinle paylaşacağım. Önce gövdesini ve boynunu yapalım. Şimdi arkadaşlar sihirli halkayla başlayacağım. Şöyle alıyorum. Parmağımın etrafında doluyorum. İçinden geçirdim ve bir tane zincir çektim. Bu benim sabitleme zincirim. 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Bakın sihirli halkamı kapattım. Bu şekilde. Şimdi tekrardan ilk yaptığım sık iğnenin tepesine geliyorum. Ve bir tane buraya kapatma işlemi yapıyorum. Şimdi arkadaşlar burada isterseniz gövde kısmına bakın. Şu farkı göstermek istiyorum size. Şu gövde kısmını görüyor musunuz? Şurada bir zincirlik çekerek ilerlediğim nokta var ve burada çok olmasa da azıcık belli oluyor. Bu görüntüyü istemezseniz direkt burada bir tane hemen sık iğne yapıp dönerek ilerleme yöntemi yapabilirsiniz. Ama zincir çekerek yaptığınızda da yerinizi kaybetmezsiniz ve çok bir farklılık da olmayacaktır. O yüzden zincir çekerek ilerleyeceğim ben.
Bir tane zincir çektim. Hemen bakın dibine, zincir çektiğim yerin dibine batıyorum arkadaşlar. Buraya sık iğnemi yapacağım. Buraya 2 adet sık iğne yapıyorum. Yani arttırma yapmış oluyorum arkadaşlar. Aynı yere 2 adet sık iğne yapıyorum. Şuradaki ipimi de tığımın üzerine aldım ve yürütüyorum arkadaşlar. Şu şekilde biraz daha yaklaştırayım. Daha net görün. Tığımın üzerine koyuyorum ve ilerletiyorum. Birazcık yürüteceğim onu. Hepsine çift batıyorum. Toplam 12 adet sık iğnem olacak. Yürütmeyi bırakıyorum arkadaşlar şimdi. 12 adet sık iğnem olacak sıra sonuna geldiğimde. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Bakın şurada bir tane daha ilmeğim varmış gibi duruyor. Ama bu benim kapama yaptığım nokta arkadaşlar. İlmeğim değil aslında. O yüzden ona batmıyorum. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıp tekrardan bir zincir çekiyorum. Şimdi bir sık iğne bir arttırma yapacağım. Hemen dibine, zincir çektiğim yerin dibine hemen bir sık iğne yapıyorum. Yanına bir tane arttırma yapıyorum. Tekrardan bir sık iğne, bir tane arttırma. Toplam 18 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Sıra sonuna geldiğimizde bir sık iğne bir arttırma olarak devam edelim. Altın katları şeklinde ilerliyorum. Arttırmamı yapıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir tane arttırıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Ve bir tane arttırdım. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıp ilmeğimi kaydırıyorum. Kapattım. Bir tane zincirimi çektim. Şimdi 18 tane sık iğnemiz var arkadaşlar. Arttırma eksiltme yapmadan 2 tur boyunca bunları bir örüp gelelim. 2 tur boyunca 18 tane sık iğnemi ördüm arkadaşlar. Şimdi kapattım. Bir tane zincir çektim. Hemen dibine bir tane sık iğnemi yaptım. Yanına geliyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. Yanına geliyorum ve bir tane arttırma yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bu sırada 2 sık iğne öreceğim. Bir tane arttırma yapacağım. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bir, iki, bir tane arttırıyorum. Bir, iki, bir tane arttırıyorum. Bir, iki, bir tane arttırıyorum. Bir, iki, bir tane arttırdım. Şimdi sıramızın sonuna geldik. Hemen kapattım. Bir zincir çektim. Hemen dibine bir tane sık iğnemi de yaptım. Şimdi arttırma eksiltme yapmadan arkadaşlar 24 tane sık iğnemiz oldu. Bunu bir tur boyunca öreceğiz. 24 sık iğneyi. Yani 7. sıramızda örüp gelelim. Şu an 6'yı bitirmiş olduk. Sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Bir tane zincirimi de çekiyorum. Kapama yaptıktan sonra 1, 2 ve 3. 3 tane sık iğnemi ördüm. Hemen yanına bir tane arttırmamı yapıyorum. Aynı şekilde sıra sonuna kadar gideceğiz. 30 tane sık iğnemiz olacak sıra sonunda. 2, 3. Bir tane arttırmamı yapıyorum. Sıra sonuna kadar örüp gelelim arkadaşlar. Bu şekilde 3 sık iğne bir arttırma yapacağız. Sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz oluşacak. 30 tane sık iğnem oldu arkadaşlar. Şu anda 2, 4, 6 ve 8. 8. sıramızı bitirmiş olduk. Şimdi arttırma eksiltme yapmadan 2 tur boyunca 30 tane sık iğnemizi öreceğiz. 13 sırayı da bitirmiş olacağız arkadaşlar bu şekilde. 9 ve 10'u örüp gelelim. Evet arkadaşlar 2 tur boyunca ördük geldik. Şimdi hemen bir tane zincirimizi çektik. Dibine bir tane sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi bu sırada artık eksiltmelerimize başlayacağız. 2, 3. 3 tane sık iğnemi örüyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Eksiltmelerimi sadece ön kısımlarını alıyorum ilmeklerin. İçinden çıkarttım ve eksilttim. 3 tane örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. Sıra sonunda 24 tane sık iğnem kalıyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüp gelelim arkadaşlar. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi son eksiltmemi yaptım. Ve şuradan kapatma işlemini de yapıyorum bu şekilde. Tekrardan bir tane zincir çekiyorum. Hemen dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bu sırada arttırma eksiltme yapmadan bir sıra boyunca 24 tane sık iğnemiz var. Onları örüp gelelim. 12. sırayı bu şekilde tamamlamış olacağız.
Evet arkadaşlar, şimdi 12. sıramızı tamamladık. Hemen kapatalım şuradan. İlmeğimizi kaydırdık, bir zincir çektik. Hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Bu sırada 13. sıraya başladım. Yanına bir tane eksiltme yapıyorum hemen. Bir sık iğne ördüm, bir tane eksiltme yaptım. Yanına geldim. 2 tane sık iğne örüyorum şimdi ve bir tane eksiltme yapıyorum. Şimdi artık sıra sonuna kadar 2 tane sık iğne örüyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. 2 tane sık iğne örüyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bu şekilde birlikte örelim. Evet, sıramızın sonuna geldik. Şimdi bakın, şurada bir tane sık iğnemiz kaldı. O da az önce ilk başta yaptığımız bir sık iğneydi ya. Onun işi oluyor arkadaşlar. Aslında 2 sık iğne bir eksiltme yapmış oluyoruz. Şimdi ilmeğimi kapattım. Bir tane zincirimi çektim. Şimdi sıra sonunda 18 tane sık iğnem var. Bir tur boyunca artırma eksiltme yapmadan 18 tane sık iğnemi örüp geliyorum arkadaşlar. Siz de o şekilde örüp gelin. Evet, 18 tane sık iğnemi ördüm arkadaşlar. Şimdi hemen kapattım. Tekrardan bir tane zincirimi çektim. 15. sıraya başlıyorum. Şu anda bir sık iğne bir eksiltme yapacağım. Hemen dibine bir tane sık iğne yapıyorum ve bir tane eksiltme yapıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bir sık iğne. Bundan sonra da dolduracağız. Sonra boyun kısmına devam edeceğiz eksiltmelerimizi yapıp. Bir SC, bir dek, bir sık iğne, bir eksiltme. Ay, alamadım. Koton ip olmadığı için bir tık kaygan bir ip arkadaşlar. Sonuncu eksiltmem. Tamamdır. Şimdi hemen tekrardan şöyle kapatalım. Bir tane zincirimizi çekelim. Hafiften de uzun bırakalım. Şimdi bu kısmı çok daralmadan doldurmamız gerekiyor. Ben oyuncak elyafı kullanıyorum. Boncuk elyaf da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Doldurmaya da başlayalım arkadaşlar. Doldurma işlemini tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde doldurabilirsiniz siz de. Ben bir tık daha sık dolduruyorum. Yani daha hoş duruyor oyuncaklar bu şekilde. Çok aşırı da doldurmayın ama açılmasın. Şimdi arkadaşlar boyun kısmına ilerleyeceğiz. Tekrar bir sıramız var. 9 sık iğne kalıncaya kadar öreceğiz onu da şimdi. Şuradan aldım elime. Şimdi bir sık iğne bir eksiltme yapacağım. 12 tane sık iğnem vardı. Bir tane zincirimi çekmiştim zaten. Bir tane sık iğnemi örüyorum. Ve bir tane eksiltmemi yanına yapıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Eksiltiyorum. Bir sık iğne ve bir tane eksiltmemi yaptım. Şimdi hemen kapatalım. Ve ilmek belirleyicimizi, pardon, ilmeğimizi, bir zincirimizi yapalım. İlmeğimizin yeri belli olsun. Şimdi arkadaşlar şöyle, burada artık boyun kısmına geçiyoruz. Ama şunu göstermek istiyorum size burada. Bakın, bu ürün eğer bağlamalı yapacaksanız bu şekilde 60 sıra ördüm arkadaşlar. Elinizin sıkılığına göre bu değişkenlik gösterebilir. Santim verdiğimde de burası 25 santim falan geliyor. O şekilde yapabilirsiniz. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Ben bunu hatta bundan bir tık daha kısa örmüştüm. Yani 1-2 santim, 1-2 sıra daha azdır bu. 55 sıra falan. Ama gevşek olduğu için mesela bunu yaparken tığımı bir tık büyük kullandığım için daha uzun oldu mesela. Öyle düşünün. Sizin de kullandığınız tığ numarasına göre ve elinizin sıkılığına göre değişecektir. O yüzden ben bunda ölçü vermiyorum. Şu kadar sıra örün demeyeceğim size. İstediğiniz santime gelinceye kadar örün. Şöyle örnek gösterebilirim. Mesela bunu ben bağladığımda kalın saplı bir çantaya taktığımda çok denk duruyor.
Ama biraz daha ince saplı bir çantaya taktığımda bu sefer bir tık daha bolluk oluyor ve boyun kısmı uzun kalmış oluyor. Siz kullanacağınız çanta nasılsa ona göre bunu düzenleyin. O yüzden boyun kısmını ona göre ayarlayın arkadaşlar. Bu 25 santim bakın. 25 santimlik boyun bu şekilde duruyor. Oyuncak da bu şekilde duruyor. Ben bunu sanırım bir 23 santim falan yapacağım. 20 santim de yapabilirim. Çok emin değilim şimdi. Birazcık göreceğim. Ondan sonra buna karar vereceğim. Ortalama yine bir 45 sıra net öreceğiz. 45-50 sıra örüp gelelim arkadaşlar. Artırma eksiltme yapmıyoruz. Her sırada yine zincirimizi çekiyoruz. Aynı sistemle devam ediyoruz. 9 tane sık iğnemizi de örüp geliyoruz arkadaşlar. 50 sıra örüp gelelim toplam. Arkadaşlar ben şöyle 50 sıra ördüm geldim. Bakın ipimin de bir tık daha kalın olmasından dolayı 50 sıra denk gelecek bana. Hafif istediğim gibi birazcık daha kısa oldu diğerinden. Şöyle ölçelim istiyorum. Evet, tam olarak şöyle bakıyorum 22 santim arkadaşlar. Şöyle 22 santim yaptım. Ortalama 26 falan da 25-26'da telimi keseceğim ben. Bu şekilde. Ama ben teli arkadaşlar şimdi koymayacağım içine. Normalde şimdi koyabiliyorsunuz içine. İsterseniz şöyle elinizle biraz düzledikten sonra telinizi içine koyabilirsiniz bu şekilde. Ama şöyle birazcık dışarılarında kalacak. Bakın biraz buradan birazcık da buradan alttan içine girecek. Yani şu kadar içe girse şöyle bakalım. Şu içinde iyidir. Biraz boyun kısmından girsin. Biraz da buradan girsin. Yani şu uzunluk benim için yeterli. Bakalım hemen ne kadarmış. Ona göre keselim. Şöyle bakıyorum. Dediğim gibi 26-25 santim 26 santim denk gelecek arkadaşlar. Evet. 26 santim uzunluğunda keseceğim ben telimi şimdi. Ama telimi hemen koymayacağım arkadaşlar içine. Şu şekilde. Biraz da bu kısım dışta kalacak. Biraz bu içine girecek. Biraz da bu dışında kalacak arkadaşlar. Şöyle de ölçeyim de. Neredeyse tam ortadan kesmişim zaten. Biraz kafa kısmını örelim. Ondan sonra içine tel koyalım istiyorum. Çünkü şimdi buraya tel takarsam örmem bir tık daha zorlaşacak arkadaşlar. O yüzden ben biraz ördükten sonra telini takıyorum genelde. Kafa kısmını örüyorum biraz. Şimdi şöyle bir kapatma işlemim var. Onu yaptım. Bir tane zincirimi çektim. Boyun kısmına 50 tane sıra ördükten sonra bitirdim arkadaşlar. Şimdi arttırma yapacağım. Hepsine çift batıyorum. 9 tane olan sık iğne 18'e çıkacak burada. Şu birinci, ikinci arttırmayı yapıyorum. Üçüncü arttırmayı yapıyorum. Dördüncü arttırma. Beşinci arttırma. Altıncı arttırma. Yedinci. 8 ve bu da 9. arkadaşlar. Toplam 9 tane arttırmamızı yaptık. İlk yaptığımız sık iğneye batıp bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi 18 tane sık iğnemiz var. Bir sık iğne bir arttırma yapacağım. Şimdi hemen dibine bir tane sık iğne yaptım. Yana geliyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. 24 tane sık iğnem olacak. Bir sık iğne, bir tane arttırıyorum. Sıra sonuna kadar yapacağım bu şekilde.
kapattım. Sonuncu arttırmamı yaptım ve kapattım arkadaşlar burada. Şimdi toplam 24 tane sık iğnemiz oldu. Bu sırada da zincirimizi çekelim. 1, 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane arttırıyorum. 1, 2 sık iğne ve bir tane arttırma şeklinde arkadaşlar sıra sonuna kadar örüp gelelim. Arkadaşlar 30 tane sık iğnemize ulaştık şimdi bu sırada artık. 2 tur boyunca arttırma eksiltme yapmadan 30 tane sık iğnemizi örelim. Ondan sonra da telimizi yerleştireceğiz. 2 sıra daha ördüm arkadaşlar. Şimdi şöyle telimi takacağım. Şu ortadan yerleştiriyorum. Önce şuradaki iz var diye bizim hani sık iğne yapıp bir tane zincir yapıyorduk, kapattığımız kısım. Sıramızın başlangıç bitiş noktası şurası oluyor. Burayı düzledim elimden geldiğince. Şimdi telimi aldım arkadaşlar. İçeriye doğru bükülmeden şöyle biraz daha elyafların içine doğru ittirdim. Tamamdır. Bu şekilde dursun. Tamam. Bunu da taktık. Bakın şöyle içinde duruyor. Şurada hafif kafa kısmından da bir tık çıkık yani. Şurada bitirmedim. Biraz daha burada. Şu kadarcık daha tel var arkadaşlar iç kısımda şu an. Şurada. Bu şekilde durması gerekiyor. Yönünü bir şekilde kendiniz böyle ayarlayın, düzeltin. Şimdi kafasını örmeye devam edelim. Bittikten sonra da part 2'de devamını göstereceğim arkadaşlar. Birleştirmesini, kollarını falan yapmayı göstereceğim part 2 videomuzda. Şimdi part 1'de telini koyduk ve kafasını bitirmeye devam edeceğiz şimdi. 2 sık iğne bir eksiltme yapıyorum. Hemen zincir çektiğim yerin dibine batıyorum. 2 tane sık iğne örüyorum. Yanına geliyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar 2 tane sık iğne öreceğim. Bir tane de eksiltme yapacağım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Sıra sonunda tekrar görüşelim. Sıra sonunda da 24 tane sık iğnemiz kalacak. Örüp gelelim arkadaşlar. Sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi kapamamı da yaptım. Bir tane sık iğne örüyorum. Bir tane daha sık iğne ördüm yanına. Şimdi bir sık iğne bir eksiltme yapacağım. Bir sık iğnemi örüyorum. Hemen yanına eksiltmemi yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir sık iğne bir eksiltme şeklinde öreceğim arkadaşlar. Siz de yapın. Sıra sonuna kadar örüp gelelim arkadaşlar. Sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi bir tane daha zincirimi çektim. Kapamamı yaptım. Hemen dibine eksiltme yapıyorum bu sefer. Eksiltme ile başlıyoruz. Toplam 6 adet eksiltme yapacağız. Sonra doldurma işlemine geçeceğiz. Telimizi sabit tutarak doldurmamız gerekiyor. Hepsini eksiltiyorum arkadaşlar. Bakın şu anda. Gelenlerin hepsini eksiltiyorum. Ben gizli eksiltme yöntemini kullanıyorum. Bu yöntemi daha önce kanalımda detaylı bir şekilde anlattım. Anlamadığınız yer olursa bakıp oradan yapabilirsiniz arkadaşlar. Zaten bu yöntem daha kolay ve bu yöntemle belli olmuyor yaptığınız eksiltmeler ve yaptığınız ürün daha şık duruyor, daha düzgün duruyor. Bu yöntemi kullanmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle ince iplerde. Kadife iplerde diğer yöntemi de kullanabilirsiniz. Sıramızın sonuna geldik. Hemen kapatıyorum. Bir tane de zincirimi çektim. İpimi de uzattım. Şimdi bunun için dolduracağım arkadaşlar. Ama bakın şurada telim vardı. Telimi şuradan tekrardan düzelterek doldurma işlemini yapacağım. Şöyle. Şimdi buradan telimi de tutuyorum. Telimin ortada durması gerekiyor. Bakın telimin ortada kalması lazım. Etrafını doldurma yapmam gerekiyor. O yüzden birazcık daha dikkatli dolduracağım burada. Tığımı ya da makasımı kullanabilirim. Siz de o şekilde yaparsınız. Ben şöyle makasla yavaş yavaş dolduracağım.
Doldurma işlemi bitirdim arkadaşlar. Kalan buradaki sık iğnelerimi de eksilteceğim şimdi. Kalan sık iğnelerimin hepsine yine eksiltme işlemi uyguluyorum. Bitti arkadaşlar. Şimdi şuradan kapatacağım. Şöyle bir yapalım. İpimizi birazcık keselim. Şimdi dönerek de dikeceğim ben burayı. Bir kapatayım şöyle. Kalan kısımları da dönerek dikeceğim arkadaşlar. Şu dış kısımlarına batıyorum bakın. Yuvarlak belli ediyor zaten. Kendine dıştaki ilmeklere batarak yuvarlak bir şekilde kapatmaya çalışıyorum. Burası kapama yaptığımız kısım. Ama şuraya da batacağım yine. Sağlam olması için. Şimdi bakın şöyle bir tümsek gibi duruyor ya. Bunu da ortadan şöyle batıp şuradan bir yerden çıktığımda bakın bu görüntüde kaybolmuş oluyor. Birkaç yerden gezdiriyorum. Ve ipimi hafif çekiştirerek kesiyorum arkadaşlar. Bu kısım hazır. Part 1'i bitirmiş olduk bu şekilde. Şöyle elimle de birazcık kafasını, gövdesini düzelttim. Bu şekilde gözüküyor arkadaşlar ürünümüz. İstediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz buradaki telle. Şimdi kulakların gözlerini, burnunu ve dişini, bir de bacaklarını, kollarını yapacağız arkadaşlar. Sonra da birleştirme aşaması var. Part 2'de görüşmek üzere. Bir de buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup yorum yapmayı lütfen unutmayın bu videoya da. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.